Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel tığ işi hırkamızı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çok kullanışlı, bebeğinizi sıcacık tutacak bir model. Yapması da çok kolay. Hepiniz zevkle yapacaksınızdır. Görüntüsü de çok güzel, bakın gördüğünüz gibi. Hem kız bebekleriniz hem de erkek bebekleriniz için uygulayabileceğiniz bir model arkadaşlar. Değişik renklerde yaptığınız zaman kızlarımız için de çok şık duruyor. Ben bugün tamamını bu şekilde damla modeli olarak uyguladım. İsterseniz robaya kadar düz yapıp robadan itibaren de damla modeli uygulayabilirsiniz. Ama ben bugün tamamını damla modeli uygulamayı tercih ettim. Bugün sizlerle de bu şekilde hepsini birlikte çalışmak istiyorum. Bugünkü anlatacağım ölçüler doğumdan itibaren kullanılabilecek ölçüler arkadaşlar. Siz daha büyük bir yaş için yapmak istiyorsanız önlerden birer tane, kollardan birer tane, arkadan birer tane arttırmak suretiyle büyütebilirsiniz hırkamızın başlangıcını. Hırkamız yakadan roba olarak başlayarak yapıyoruz, zincir çekerek modelimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra roba bitiminde kollardan gövdeyi ayırıyoruz. Gövdemizi örüyoruz tığ yardımıyla. En son olarak kollarımızı örüyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Kollarımızın görüntüsü dikişsiz oluyor. Bakın bu iç kısmı kolumuzun model görünümlü. Bunu nasıl elde ettiğimizi örgü aşaması sırasında göreceksiniz arkadaşlar. Bu güzel patiğimizin anlatımını da en kısa zamanda Ece'nin Örgüleri YouTube kanalında bulabilirsiniz arkadaşlar. Hırkamızın yapımına geçmeden önce size gerekli olan malzemeleri vermek istiyorum. Mavi ile çalışacağız bugün. Alize şekerin bebe yünü 100 gram 320 metre yazan bir ipimiz. Bir ip yetmiyor arkadaşlar hırkaya. 2 ipi elimizde bulunduralım. 2 ip de tam gitmiyor. Ama 2 ipi bulunduralım. İpimin kalınlığına uygun olarak 3,5 numara tığ kullanmak istiyorum bugün ben. Yakasına dikmek üzere düğmelere ihtiyacımız var. Siz kaç tane düğme kullanacaksanız ona göre elinizde bulundurun. Ölçüm yapabilmek için mezuru, ipini kesmek için makas. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Hazırsak hırkamızı yapmaya başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Zil şeklindeki butona tıklarsanız da bundan sonra yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olur. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Hırkamızın yapımına zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Toplam 61 zincir çekmemiz gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 61 zinciri çektim. 3 tane de dönüş için zincir çekmem lazım. 1 2 3 gözenek atlıyoruz. 1 2 3 dördüncü gözeneğe bir trabzan yapıyoruz. Takip eden gözeneğe trabzan yapıyoruz. İlk sıramız tamamen trabzanlardan oluşuyor. 3 trabzan, 4 trabzan, 5 trabzan, 6 trabzan, 7 trabzan, 8 trabzan ve 9.
10. gözeneğe batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekip aynı gözeneğin içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Takip eden gözeneğe trabzan uyguluyorum. 2 3 4 5 6 11 tane trabzan yapacağız arkadaşlar kol için. 7 8 9 10 ve 11. Hemen sayıyoruz. 2 4 6 8 10 11. Diğer gözeneğe geçip bir trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çekip aynı gözeneğe batıyoruz. Bu da kol ile arka parçamızın ayrımı. Arka parça için 17 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Hemen sayalım. Fazla da yapmayalım, eksik de. 2 4 6 8 10 12 14 16 17. Takip eden gözeneğe bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine trabzan yapıyorum. Diğer kol gibi aynı. Buraya da 11 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Hemen diğer gözeneğe geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Zinciri biraz sık çektiğim için batmam zor oluyor. 1 2 zincir çekip aynı gözeneğe batıyorum. Diğer ön parça ile kolun ayrımını yaptık. 9 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 9. 2 4 6 8 bir tane daha yapalım. Ve 9. Bu şekilde robamızın ilk sırasını yaptık. Bir zincir çekiyoruz. İlk gözeneğe bir adet trabzan yapıyoruz. İkinci trabzan var, bakın. İkinci trabzanı belinden kavrayarak şu şekilde biraz gevşek tutuyoruz elimizi.
trabzan yapıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına bir trabzan yapıyoruz. Hemen yanındakini belinden kavruyoruz. Bir sonrakini tepe noktasından batıyoruz. Belinden kavruyoruz. Hemen yanındakini tepe noktasından batıyoruz. Bir sonrakini belinden kavruyoruz. Trabzan yapıyoruz. Hemen yanındakini tepe noktasından batıp trabzan yapıyoruz. Belinden kavradık, yaptık. Arttırma bölümüne geldik. İpi tığımızın üzerine alıp bir trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çekip aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz. İpi tığımızın üzerine alıyoruz. Koldan ilk trabzanı belinden kavrayarak damla yapıyoruz. Hemen yanındaki tepe noktasına batıyoruz. Belinden kavrayıp yapıyoruz. Bu sırada bir belinden kavrayarak bir trabzanın tepe noktasına batarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Arttırma yerlerinde arttırma yapacağız. Bakın tepe noktasına battım, tepe gözeneğine. Hemen yanındakini belinden kavrayıp trabzan yaptım. Tepe noktasına battım. Hemen yanındakini belinden kavrayıp trabzan yaptım. Kol ile arkanın arttırma bölümüne geldik. Bakın koldaki bu trabzanı da belinden kavradım. Hemen boşluğa bir trabzan yaptım. İkili trabzan oluyor. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz. Arka bölüme geldik. Bakın burada da ilk trabzanı belinden kavrayıp yapıyoruz. Takip eden trabzanı tepe noktasına batıyoruz. Belinden kavrayıp yapıyoruz. Tepe noktasına battık. Bunu belinden kavrayıp yapıyoruz. Bir tepe noktasına trabzan yaptım. Bir sonrakini belinden kavrayıp trabzan yaptım. Bakın ayrım noktasına geldik. Yine arka ile diğer kolu ayıran bölüme. Burada da kenar trabzan belinden kavrayıp yaptık. Boşluğa bir trabzan yaptık. 1 2 zincir çekip aynı boşluğa bir trabzan yapıp arttırmamızı yapıyoruz. Takip eden kola geldik. Bakın koldaki ilk trabzanı belinden kavrayıp yaptık. Takip edeni tepe noktasına trabzan yaptık. Belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. Tepe noktasına batarak trabzan yapıyoruz.
Kol ile önü ayıran ayrım bölümüne geldik. Belinden kavrayıp trabzan yapıyoruz kolda. Kol için arttırmamı yapıyorum. 1 2 zincir çekip aynı boşluğa ön için arttırma yapıyorum. İlk gördüğüm trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Tepe noktasına trabzan yaptık. Belinden kavrayıp trabzan yaptık. Tepe noktasına trabzan yaptık. Belinden kavrayıp trabzan yaptık. Tepe noktasına trabzan yaptık. Belinden kavrayıp trabzan yaptık. Son trabzanımızda batıyoruz. Bakın bu şekilde minik damlalarımız oluştu. Kaç tane damla yaptıysak eşit olması gerekiyor. 1 2 3 4 5. 1 2 4 5. 5 bu önde var. Bakın 2 4 5 de bu önde var arkadaşlar. Kol da aynı şekilde 2 4 6 7. 2 4 6 7. İlk sıra damlalarımızı yerleştirdik bu şekilde. Geriye dönüyoruz. İlk gözeneğe sık iğne olarak batıyoruz. Takip eden gözeneğe de sık iğne batıyoruz. Bu sırayı tamamen sık iğne olarak devam edip sıra sonuna kadar gidiyoruz. Başka bir işlem yapmıyoruz. Hepsini sık iğne olarak uyguluyoruz bu sırada. Bakın arttırma bölümüne geldim. Burada boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekip aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Takip eden gözeneklere sık iğne uyguluyorum. Bir sonraki arttırma bölümüne kadar. Bakın kol ile arkayı ayıran ayrıma geldik. Burada da aynı şekilde boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 zincir çekip aynı boşluğa sık iğne yapıyoruz. Takip eden gözeneklere sık iğne uyguluyoruz. Arka ile kolu ayıran ayrıma geldik bakın. Aynı şekilde bir sık iğne yapıyorum boşluğa, 2 zincirin üzerine 1 2 zincir çekip aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Takip eden gözeneklerin hepsine sık iğne olarak devam ediyorum. Sık iğnelerimize devam ediyoruz. Diğer ayrıma kadar kol ile önü ayıran ayrım noktasına kadar koldaki sık iğnelerimi uyguluyorum. Bakın kolla önü ayıran ayrıma geldim. 2 zincirlik boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekip aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Öndeki arttırmamı yaptım. Öndeki gözeneklerin hepsini sık iğne olarak devam ediyorum.
sondaki gözeneğime de battım. Bakın bir görelim şeklini. Bir sıra su damlalarını yaptık. Üzerine bir sırada sık iğnemizi geldik. Şimdi tekrar damlaları yapacağız arkadaşlar. Bu sırada yeniden damlaları yapacağız. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Bakın bir alt sırada damla yapmıştık. O damlanın üzerindeki gözeneğe normal trabzan yapıyorum. Bir alt sırada iki damla arasında düz trabzan yapmıştık. O trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki damlanın üzerine gelen gözeneğe bir trabzan yapıyorum. İki damla arasındaki normal trabzanı belinden kavrayarak trabzan yapıyorum. Tepe noktasına battım. Aşağıda düz olan trabzanımızın belinden kavrayıp trabzan yaptım. Damlanın üzerindeki gözeneğe normal trabzan yaptım. Bakın şu şekilde belinden kavrayarak arttırma bölümündeki trabzanı yapıyorum. Normal trabzan yaptım. Arttırma bölümüne geldik. Sık iğne yaparken 2 zincir çekmiştik. Oraya bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekip aynı gözeneğe trabzan yapıyorum. Takip eden gözeneğe bir tane trabzan yaptım. Bir alt sırada arttırma yapmıştık. Onu belinden kavrayıp trabzan yaptım. Damlanın üzeri vardı, üzerindeki gözenek, ona normal trabzan yaptım. Yani bu sırada arkadaşlar bir alt sırada damla yaptığımız trabzanların üzerine normal trabzanların üzerine damla uyguluyoruz. Birbirine böyle verevine denk gelsin diye. Bakın boşluk belinden kavradım. Hemen yanındakine tepe noktasına battım. İki damla arasındaki belinden kavradım. Hemen yanındakini tepe noktasına battım. Arttırma bölümünde bir arttırma yaptım. 2 zincir çektim. Bir aynı boşluktan bir tane daha trabzan yaptım. Yanındaki trabzana boş battım. Bakın bir trabzan olarak bir alttakini belinden kavrayıp yaptım. Damlanın üzerine normal trabzan yapıyoruz. Damlanın yanındakini belinden kavrayıp yapıyoruz. Diğer arttırma bölümüne kadar bu şekilde devam edelim.
Bir, iki zincir çektik. Arttırmamızı yaptık. Bakın boşluğa battık. Damlanın tepe noktasına düz trabzan yaptım. Belinden kavrayıp yaptık. Bu modelimizin ana teması bir damla yapıyoruz. Belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. Bir normal trabzan yapıyoruz. Bir sıra sık iğne gidiyoruz. Daha sonraki sırada belinden kavradığımız trabzanın üzerine normal trabzan yapıyoruz. Normal trabzanın üzerine belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. Bir, iki zincir çektim. Normal trabzan yaptım bakın. Diğeri zaten baştaki düz trabzan olarak devam edecek. İlk baştaki, sondaki ve ilk baştaki düz trabzan olarak devam edecek arkadaşlar, güzel görüntüsü için. Çeviriyorum, bir zincir çektim. İlk gözeneye sık iğne yaptım. Takip eden bütün gözeneklere sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Sıramızı bitiriyoruz bu şekilde. Sıra sonuna geldik. Son sık iğnemi yapayım. Dönüyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe bir trabzan uyguluyorum. Şimdi bakın, bir alt sırada bunun üzerinde damla var. Şimdiki trabzanımı belinden kavrayarak yapacağım. Damlanın üzerine normal trabzan yapıyorum. Damlanın arasındaki trabzana belinden kavrayarak yapıyorum. Arttırma bölümüne geldik. Burada damlamı yaptım. Boşluktan bir tane arttırmamı yaptım. Bir, iki zincir çektim. Battım. Bakın, damla yaptım bir. Belinden kavrayıp boşluğa battım. Damla yaptım. Tepe noktasına battım. Bir sonraki damlanın tepesine belinden kavrayarak devam ediyorum.
Model anlaşılmıştır galiba arkadaşlar. Bir belinden kavrayarak trabzan yapıyoruz. Hemen yanındakini normal trabzan yapıyoruz. Bir sonrakini belinden kavrayıp bir sonrakini yanından tepe noktasına batarak yapıyoruz. Bir sonraki sırada sık iğne yapıyoruz. Sık iğneden sonraki sırada belinden kavradığımız trabzanın tepe noktasına normal trabzan yaptığımız trabzanı da belinden kavrayarak yapıyoruz. Arttırmalarda da bakın böyle birbirine açılan çizgi şeklinde model oluşuyor. Bu şekilde yapacağınız ölçüye göre robayı hazırlayalım. Roba ayrımından itibaren kolları ayıracağız. 9-10 santim kadar yapalım. Yeni doğan ve 3 aylık bebek için yapacaksanız 9 santimlik bir roba ölçüsü yeterli olacaktır. 3-6 aylık bebek için de 10-11 santim. 1 yaş ve üzeri için de arkadaşlar 12-13 santim robayı hazırlayalım. Gelelim daha sonra gövdeyi ile kolu birbirinden ayıracağız. Benim robam istediğim uzunluğa geldi arkadaşlar. Hemen ölçüyorum bakın. 10 santim benim için yeterli ölçü. Siz ne kadarlık bebek için yapacaksanız ona göre bu ölçüye gelin. Bakın sık iğne sırasında sıramı bitirdim robama. Modele geçiyorum. Siz büyük yapacaksanız bir sıra daha model yaparak bir sıra sık iğne de bırakın. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanı olduğu gibi yapıyorum. Hemen bakın damla geliyor. Damlanın üzerine de bir trabzan yapıyorum. Koltuk altına kadar normal modelimizi devam ediyoruz. Evet, koltuk altına kadar damlaların üzerine düz trabzan, aralarındakine belinden kavrayarak trabzan yaptık. Bakın ayrım noktasına geldim. Ayrım noktasında bir boşluğa batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kol payını atlayıp diğer ayrım noktasına bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çektik. Arada kolu atladık. Arka ortaya geçtik. Gördüğüm ilk trabzana trabzan yapıyorum. Belinden kavrayarak trabzan yaptım. Damla geldi. Damlanın üzerine trabzan yaptım bakın. Modelimizi uyguluyoruz buradan itibaren diğer ayrıma kadar.
Diğer kolla arkanın ayrımına kadar gidelim. Bu şekilde damlanın üstüne trabzan, normal trabzanı belinden kavrayarak damla modeli yapıyoruz. Ayrım noktasına geldim, bakın damlamı yaptım, bir trabzan yaptım, bir zincir çekiyoruz, kolu atlayıp diğer ön ortasına geçiyoruz. Bakın gördüğüm gibi alıyorum belinden kavrayarak, damlamın tepe noktasına trabzan yapıyorum, belinden kavrayıp yapıyorum tepe noktasına. Artık gördüğümüz gibi modelimizi uyguluyoruz. Evet, başa geldik. Böylece kolumuzu da gövdeden ayırdık, bakın. Şimdiki sırada tamamen sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, geriye dönüyoruz. Bütün gözeneklere sık iğne olarak batıyoruz. Koltuk altına geldik, bakın. Trabzanımı yapıyorum. Burada gördüğüm bir tane zincir çekmiştik. Onun için de oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen diğer arka parçanın devamına geçiyorum. Gördüğüm bütün gözenekleri sık iğne olarak dolduruyorum. Koltuk altında da sık iğnemizi yapmayı unutmayalım. Bir tane zincir çekmiştik. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi devam edelim. Daha sonra modeli yerleştireceğiz. Koltuk altındaki modelin yerleşimini de ben size göstermek istiyorum. Ondan sonra istediğimiz boya kadar devam ederiz. Şimdi sık iğnelerimizi sıra sonuna kadar yapalım. Son sık iğnemi de yapıyorum sıra sonunda. Örgümü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum.
İlk gözeneğe trabzanımı yapıyorum. Hemen bakıyorum. Damla yapacağım. Bakın belinden kavrayarak yapıyorum. Modelin üzerine normal trabzan yapıyorum. Belinden kavrayıp yapıyorum. Normal trabzan yapıyorum. Modellerimizi aynı nasıl görüyorsak o şekilde modellerimizi uyguluyoruz. Koltuk altına geliyoruz. Modelimizi yaptık. Trabzan yaptım. Modeli yaptım. Hemen yanına bir batıyorum bakın. Zincirimiz üzerine bir sık iğne yapmıştık. Ona batıyorum. Aynı sık iğnenin içerisine bir trabzan daha yaptım. Arttırma yaptım. Arkadan modeli gördüğüm gibi belinden kavrayıp yaptım. Bir trabzan yaptım. Belinden kavrayıp yaptım. Artık devam edenlere modelimizi uyguluyoruz. Damlaların üzerine trabzan, trabzanları belinden kavrayarak yapıyoruz. Koltuk altındaki arttırmalarımızı da yaptık. Böylece ana modelimize, gövdemize geçtik artık. Aynı işlemi diğer kol altında da yapalım. Sayılar eşit olsun yalnız. Burada ne yaptıysak aynısını da diğer kol altında yapalım. Başa geldikten sonra da bir sıra sık iğnemizi gelelim. Tekrar sizinle bu koltuk altını yapmak istiyorum. Takılan arkadaşlar olabilir belki. Onun için koltuk altındaki işlemi tekrar bir yapalım. Ben modelimizin üzerinden bir sıra bakın sık iğneyi yaptım. Modeli geliyorum şu anda koltuk altına doğru. Nasıl görüyorsak öyle yapıyoruz arkadaşlar. Farklı bir şey yok. Bakın belinden gördüm. Belinden kavradım. Damlanın üzerine trabzan yaptım. Koltuk altında bakın 3 tane burada trabzanımız vardı. Onlara ilkine belinden kavrayıp yaptım. Hemen yanındakini trabzan yaptım. Onun yanındakini belinden kavradım. Modelimize olduğu gibi devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Tek dikkat etmemiz gereken bu koltuk altında arttırma yaparken model denk gelecek şekilde arttırma yapalım. Mühim olan odur arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bakın
Diğer kol altında da aynı işlemi yapıyoruz. Gövdemiz bu şekilde, artık hiçbir arttırma işlemi yapmadan bu şekilde istediğimiz ölçüye gelene kadar devam edeceğiz. Daha sonra kola geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi istediğimiz ölçüyü hep birlikte yapalım. Hırkamızın gerekli yüksekliğini ben yaptım. Hemen ölçüyorum, bakın. Koltuk altından itibaren 16 santim. Benim için de gerekli olan ölçü 16-18 santim arası. Daha ucuna sık iğne gideceğiz 200 sıra arkadaşlar. Kolunu da yaptım. Bu kenar çevirmesini yaptıktan sonra diğer kolu sizinle birlikte yapalım. Modelimiz bitti artık. Sık iğne halinde etek ucunu yapalım bir. Bu sık iğnenin genişliği size kalmış bir şey. Çok enli istiyorsanız sırasını ona göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde 200 sıra sık iğne yapalım. Tamamen yüksekliğini bitirelim hırkamızın. Etek ucundaki sık iğneleri yaptım, bitirdim ben. Bu yükseklik benim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hırkam çok büyük değil. Şimdi sıra ön patları yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Sık iğne halinde yapıyoruz. İlmeklere birer tane sık iğne yapıyoruz. Hırkamızın ön patından bir sıra sık iğneyi yaptım, bakın. Bu ikinci sırayı yapacağız şimdi. Bu ikinci sırayı yaparken düğme iliklerini açmamız gerekiyor. Hemen onun için işaretleri şimdiden yapalım. Kolay olsun. Bir ilik, düğme iliğini şuradan açsak hemen sayıyoruz. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. gözeneğe bir işaret yapıyorum. İlik yapıyoruz 2 atlayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar 10. işareti yapıyoruz. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Son düğmemizi de buraya dikeceğiz arkadaşlar. İlik noktamız burası. Bu şekilde işaretli yere kadar sık iğne yapacağız. İşaretli yerde şimdi size göstermek istiyorum nasıl ilik yeri ayarladığımızı. Örgümüzü çeviriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlk gözeneğe bir sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çekip 1 2 gözenek atlayıp 3. gözeneğe sık iğne yapıyorum. Takip eden gözeneklere 10 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10.
Hemen bir kontrol ediyoruz. Bir eksik yapmışım. Şimdi 2 zincir yeniden çekiyoruz. 1 2 gözenek atlayıp batıyoruz. Hemen takip eden gözeneğe sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 zincir yine çekiyorum. 1 2 gözenek atlayıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 1 2 zincir çekip 2 gözenek atlayıp takip eden gözenekleri sık iğne olarak dolduruyoruz. Sıra sonuna kadar. İliklerimizi belli ettik. İğnelerimizi çıkartalım. İğneyi takmadan da kendiniz hesap yapabilirsiniz. Örgümüzü alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı ilk gözeneğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Takip eden gözeneğe sık iğne, sık iğne. Bu sırada tamamen sık iğneler oluyor. Bakın, ilik yaptığımız noktaya geldik. Bu iliklerin boşluğu zincir çekmiştik. 2 zincir çektik. Her bir iliğe 2 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındaki gözeneğe battım. Sık iğne gözeneklerine sık iğnelerimi uyguluyorum. Bir sonraki ilik yaptığımız noktaya kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın geldik. 2 tane sık iğne yapıyorum zincirimin içerisine. Çünkü 2 gözenek atlamıştık. Takip eden gözeneklere sık iğne uyguluyorum. Bakın 2 zincire geldik. 2 zincirin üzerine 2 tane sık iğne yaptık. Devam ediyoruz sık iğnelerimize. Tekrar bakın, en baştaki düğme iliğimize geldik. 2 zincirin üzerine 2 tane sık iğne yaptım. Son sık iğneme de battım. Böylece iliklerimizi de tamamlamış olduk. Bakın şu şekilde ilik yerlerimiz belli oldu, düğme yerlerimiz. 4 adet düğme dikeceğiz. Siz bunu 5 de yapabilirsiniz. 3 de yapabilirsiniz, yarıya kadar yapıp tercih size kalmış, düğme dikme tercihi. Ben bugün
4 düğme dikmeyi tercih ettim modelime de uyumlu olsun diye. Bu ön patımızı işine şimdilik burada bitirdik. Bunu burada bırakıyorum. Hemen diğer ön patına geçiyorum. Bakın. İp bağlıyorum. Hemen ilk bir ilmek çıkartıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Takip eden gözeneğe sık iğne yapıyorum. Aynı diğer patta uyguladığımız gibi sık iğne yapıyoruz. Düğüm yaptığım yeri ilmeği içerisinde bırakayım. Görüntüsü güzel olsun. Bu şekilde bu patı da sık iğne şeklinde bir gidelim, gelelim, tekrar bir gidelim. 3 sıra sık iğne yapacağız. Aynı bu diğer patta yaptığımız gibi 3 sıra sık iğne uygulayacağız bu patta da arkadaşlar. Onu yapalım. Bu ön patta da 3 sıra sık iğnemi yaptım ben aynı diğer ön patta olduğu gibi. Şimdi kenarını çevireceğiz arkadaşlar. Hemen yanındaki gözeneğe geçiyorum. 1 2 zincir çekip aynı gözeneğin içerisine sık iğne olarak batıyorum. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe geçiyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı gözeneğin içerisine sık iğne batıyorum. Bir gözenek atlıyorum. İkinciye geçip 2 tane zincir çekip sık iğne yapıyorum. Bir gözenek atlıyorum. İkinciye 1 2 zincir çekip aynı gözeneğe batıyorum. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Çıtı pıtı. Diğer uç noktasına kadar bu şekilde devam edelim. Diğer uç noktasına geldim ben. Bakın şu şekilde bir görüntümüz oldu. Daha şık göründü hırkamız. Bunu yapmasak da olur. Sade bırakmak isteyenler sade bırakabilir bu etek ucunu. Ben bir sıra bu şekilde biraz çıtı pıtı olsun diye sütaç yapmayı tercih ettim. Şimdi hemen bakın önlerden birer sıra daha yapacağız. Takip eden ilk gözeneğe sık iğne yapıyorum. Bu önlerden de aynı bu etek ucunda uyguladığımız bir atla 2 zincir çek aynı gözeneğe bat şeklinde devam edebiliriz. Etmek isteyenler, ben ön patın sade olmasını bugün tercih ediyorum. Bütün gözeneklere birer defa batarak devam ediyorum arkadaşlar.
Yakada sonuna geldim. Hemen bu gözeneğe batıyorum. Yakaya dönüyorum artık. Boyun çevresine. Boyun çevresindeki bütün gözenekleri de birer sıra sık iğne olarak tamamlıyorum. Gövdedeki son sıramız bu. Artık gövdeyi işlem olarak bitiriyoruz. Bu şekilde bakın, yakadan da dönüşünü yaptık. Bu şekilde sık iğne halinde bu noktaya kadar gelip işlemi bitiriyoruz. Daha sonra kolu yapalım birlikte. Yakadan itibaren bir sıra sık iğnemi yaptım. Düğmelerimi de diktim. Ben tam iliklerimin karşısına gelecek noktalara, bakın şu şekilde iliklerin tam karşısına gelecek şekilde düğmelerimi de diktim karşı pata. Şimdi sıra kolumuzu yapmaya. Ben bu kolu önceden hazırlamıştım, zamandan kazanalım diye. Şimdi bu kolun aynısını diğer kolda sizle birlikte yapalım. Koltuk altında bir zincir çektiğimiz yer vardı. Oradan bir ilmek çıkartıyorum. Bir düğüm atayım, daha sıkı, daha sağlam olsun. Bir ilmek alıyorum. Bakın şu şekilde gördüm. Bu trabzanı şu şekilde model yapıyorum. Trabzan yaptım. Bakın belinden kavrayıp modelimi yaptım. Damla var bir alt sırada, bakın tam onun tepe noktasına trabzan yapıyorum. Belinden kavrayıp trabzan yaptım. Bir alt sırada belinden kavradığımın tepe noktasına normal trabzan yaptım. Modelimizi uyguluyoruz yani. Bu şekilde koltuk altının başladığımız noktasına kadar modelimizi devam edelim. Bir normal trabzan yapıp bir belinden kavrayarak sıra sonuna geliyoruz. Belinden kavrayıp yaptım. Kolla işim bitti. Bakın şimdi bir tane normal trabzan yaptım. Gövdenin belinden kavrayıp trabzan yapıyorum. Gövde ile birbirimize kaynaşalım diye. Hemen buraya bir tane trabzan yapıyorum. Modelimin ortası belli olsun. Bakın hiç değişmedi. Bir belinden kavrayarak yapma, bir trabzan, bir belinden kavrayarak yapma. İşlem değişmiyor. Hiç aynı. Örgümü çeviriyorum. Aynı gövdede uyguladığım gibi tersten bir sıra sık iğne yapıyorum.
Çevirmeseniz de olur ama görüntüsü değişebiliyor. Biz bu sık iğneleri düzden gittiğimiz zaman görüntü farklılığı ortaya çıkıyor. Başladığımız noktaya kadar sık iğnelerimizi yapalım. Bütün gözeneklere batarak sık iğnemizi geldik. Başlangıç gözeneğiyle kaydırma tekniğiyle sıramı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın gördüğüm bir alt sırada belinden kavradığım model. Hemen onun tepe noktasına bir trabzan yapıyorum. Bir bunu belinden kavrayıp yapıyorum. Tepe noktasına batıyorum. Belinden kavrayarak yapıyorum. Yani yine aynı şekilde belinden kavrayarak yaptığımızın üzerine normal trabzan, normal trabzanın üzerine belinden kavrayarak işlemi yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde bir tamamlayalım. Tepe noktasına battım. Belinden kavrayarak yaptım. Sıramı başlangıçtaki gözenekle kapatıyorum. Bakın hiç modelimizde bir değişiklik yok. Bir normal trabzan, bir belinden kavrayarak yaptığımız trabzan. Hemen çeviriyoruz. İlk gözeneğe sık iğne yapıyoruz. Her sırada sıra kapaması yaptıktan sonra örgümüzü çevirerek geriye dönelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sık iğneyi kapatalım. Modele geçelim. Kolumuzun yüksekliğine kadar aynı şekilde bir örelim. Bakın ölçüyorum ben. 16 santim. Bakın şu şekilde 16 santimlik bir kol payımız var. Bu kolu da aynı şekilde 16 santim olacak şekilde ama şu kol uçlarındaki bantları yapacağız. Onu da hesaba katarak 1 santim kadar eksik yaparak kolumuzu tamamlayalım. Daha sonra bu kol bandını birlikte yapalım. Hırkamızın kolunu modelini yaparak bitirdim ben arkadaşlar. Şimdi bu diğer kolda benim uygulamış olduğum kol bandını yapalım. Bu kol bandının bebeğin bileğini biraz kavramasını istiyorum. O yüzden biraz daraltmak istiyorum bu kol ucunu arkadaşlar. Kol ucunda şu anda 40 tane gözenek var arkadaşlar. Bu gözeneği eksiltmek istiyorum. Diğer kolda 30'a düşürdüm ben bu 40 gözeneği. Burada da aynı şekilde 30'a düşürmek istiyorum. Onun için eksiltmem lazım. Bakın hemen ilk gözeneğe sık iğne yapıyor gibi batıyorum. Ama çıkartmıyorum. Tığımın üzerinde bırakıyorum. İkinci gözeneğe de batıyorum. Tığımın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü bir çekiyorum. Takip eden gözeneğe sık iğne batıyorum. Çıkarıyorum. Bir sonrakine de sık iğne batıp çıkarıyorum. 2 gözeneğe sık iğne yaptık. Daha sonrakine bakın batıp çıkarmıyorum ama tığımın üzerinde tutuyorum. Bir sonraki gözeneğe batıyorum. Çıkarmayıp tığımın üzerinde tutuyorum. 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Yani
2 tane sık iğne yapıyoruz aralarda. Sonra 2 ilmeği kesme yapıyoruz. 1 2 tane sık iğne yaptık. Bir ilmeği aldım, ikinci ilmeği aldım, üçünü bir çıkardım. Bu şekilde birer tane kesme yapmış oluyoruz 2 ilmek arasıyla. Hemen bakıyorum, 2 tane sık iğne yaptım, bir kesme işlemi yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın sık iğnelerimi ilk gözenekle kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. Biraz daraldı bakın kolucumuz. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk gözeneğe batıp sık iğne yapıyorum. Takip eden gözeneklerin hepsini sık iğne olarak sıra sonuna kadar geliyorum. Bir sıra daha yapacağız bundan sonra arkadaşlar. Üst sıra yeterli olduğunu düşünüyorum ben benim hırkam için. Ama siz daha enli bir bileklik isterseniz bir sıra daha fazladan 4. sıraya gidebilirsiniz. Ben üst sırada bırakmayı tercih ettim. Sona geldim. Kaydırma tekniğiyle ilk gözenekle sıramı kapatıyorum. Zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe batarak bir son sıramı da yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna geldim yine. Kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum. İpimi kesiyorum artık. Bakın bu şekilde bilekliğini de bitirdik hırkamızın. Güzel bir hırka oldu. Kullanışlı. Sıcacık tutacak bebeğimizi bu hırka arkadaşlar. Bakın kol uçlarında bu şekilde. Hemen kestiğim ipi içeriden geçiriyorum. Keseceğim ben, daha sonra onu keserim. Bakın bu şekilde çok tatlı oldu. Dokusu da hem yumuşak hem kalın görünümlü. Bebeğimizi güzel ısıtacağına inanıyorum. Hırkamızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi size yaptığımız hırkanın ölçülerini vermek istiyorum. Hemen enini ölçüyorum. Bakın koltuk altından 25,5-26 santim kadar eni var. Yüksekliğini ölçüyorum. Koltuk altından bakın 18 santim koltuk altından. Arka ortasından ölçüyorum. Tam bütün yüksekliğini. Bakın hemen burada 29 santimde orta yüksekliğimiz var.
29 santim hırkamızın yüksekliği. Kol ölçüsünü vermek istiyorum. 16 santim kolumuzun yüksekliği. Omuz hizasından ölçersek de 26 santim yüksekliği var arkadaşlar. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bir yaş için bu ölçülerimiz koltuk altından etek ucuna kadar olan yükseklik 18-20 santim arası yeterli olacaktır. Eni de 28 santim bir yaş bebek için yeterli ölçü olacaktır arkadaşlar. Bu benim yaptığım ölçüdeki hırkayı bebeğiniz doğumdan itibaren 6 aya kadar çok rahat kullanır. Bakın ilk etapta belki kolları bir derece uzun gelebilir. Şu şekilde geriye bükerek kullanılabilir. Bu hırkamızı benimle birlikte yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diliyorum. Anlatımımı beğendinizse videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. İnşallah sizlerle yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.